Türkiye uzun yıllardır hava kuvvetleri envanterini güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Kurulduğu günden bu yana sürekli dönüşüm içinde olan hava kuvvetlerimizi son zamanlarda daha sık duymamızın temeli de yeni bir dönüşümün eşiğinde olmamız yatıyor. Aslına bakarsanız bu dönüşümün temelinde Türkiye'nin envanterindeki savaş uçaklarına uzun zamandır yenisini ekleyememiş olması yatıyor. Elbette bu süreçte elimizde bulunan uçaklar ciddi şekilde modernizasyondan geçiyor ve en güncel teknolojiler yakalanmaya çalışıyor. Bir yandan da özellikle son 10 yılda Ankara'yı küresel bir oyuncu haline getiren insansız hava uçakları da önemli kazanımlar sağlıyor. Bu videomuzda Türk Hava Kuvvetleri'nin dönüşümü, merakla beklediğimiz yerli projeleri ve gelecekte hava kuvvetlerinin nasıl bir görünüm kazanacağı meselesini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Türkiye'nin elinde neler olduğuna göz atalım ve hava kuvvetlerindeki en eski savaş uçağıyla başlayalım. Pilotların efsanesi Baba F-4. Bilindiği üzere F-4 aslında Amerikan üretimi. Türk Hava Kuvvetleri'ne 1974 yılında katıldı. Pilotlar tarafından o kadar sevildi ki Baba lakabıyla anılmaya başlandı. Hizmet süreci yarım asrı deviren F-4'leri dünyada kullanan ülke neredeyse kalmadı. Çoğu yerde bir emekli edildi. Bazı ülkeler hariç. Türkiye, Yunanistan, İran ve Güney Kore bu efsane uçağı aktif olarak kullanıyor. Envanterimizdeki diğer uçak hepimizin aklına belki de ilk gelen model. F-16'lardan bahsediyoruz. Türkiye'nin elinde 200'ün üzerinde farklı modellerle F-16 bulunuyor. Aslında F-16'lar için hava kuvvetlerinin omurgası desek yanlış olmaz. Gerçekten de son derece önemli görevler üstleniyorlar. Ama nihayetinde bu uçakların da belli bir ömrü var. Artık operasyonel ve teknolojik olarak gerideler. Modernizasyon bu modeller için de kaçınılmaz ve Türkiye bunun farkında. Zaten uzun yıllardır bu süreçle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Halihazırda F-16'nın Blok 30 versiyonuna yönelik Özgür projesi devam ediyor. Blok 40 ve Blok 50'lere yönelik modernizasyonlar için anlaşmalar imzalandı. Burada Türk savunma sanayinin en önemli oyuncularından biri olan TUSAŞ yüklenici firma olarak öne çıkıyor. Öte yandan Blok 50 F-16'ları Blok 70'lere yükseltilmesi için ABD ile görüşmeler gerçekleştirildi. Her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da açık kaynaklara yansıyan kimi değerlendirmelere göre ABD'nin teklif ettiği fiyat Türkiye için pahalı geldi. Modernizasyonun TUSAŞ'ın imkan ve kabiliyetleriyle yapılması konusunun da gündeme geldiği biliniyor. Ankara-Washington hattında görüşmeler devam ederken Türkiye F-16'nın en güncel versiyonu olan Blok 70 modeli için de ABD'den talepte bulunmuştu. Karşı taraftan gelen fiyat teklifinde 23 milyar dolarlık bir fatura çıkarıldı ki burada hem savaş uçakları hem modernizasyon kitleri hem de füzeler ile çok sayıda alt sistem bulunuyordu. Türkiye bunun ardından F-16 tedarik planını küçülterek 79 modernizasyon kitinden vazgeçti. Sadece 40 adet F-16 Viper almayı daha uygun gördü. F-16'nın Viper versiyonuna parantez açalım. Bu uçak aslında klasik bir F-16'nın menzil ve aviyonik açıdan iyileştirilmiş versiyonu. Viper F-16 radarı nedeniyle 4.5 nesil kategorisinde değerlendirilebilir. Şöyle bir örnek verelim. Viper ve F-35'in üzerindeki radar aynı. Bu da Viper'a seviye atlatıyor. Türkiye o yüzden F-16'nın bu versiyonunu almak istiyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğinden konuşulurken üzerinde durmamız gereken platformlardan bir diğeri ise elbette F-35. Ki bu süreçte Ankara'nın başını en çok ağrıtan uçağın da bu olduğunu söylemek yanlış olmaz. F-35 dünyanın en iyi 5. nesil savaş uçaklarından kabul ediliyor. Türkiye bir zamanlar bu uçağın en önemli ortaklarından biriydi. 1999 yılında programın ortak saldırı uçağı aşamasına katılarak projeye resmen adım attı. 2002'de dönemin savunma sanayi müsteşarlığı ile imzalanan mutabakatla üretim ortağı oldu. Ankara sadece bir alıcı değil, aynı zamanda üretici, tedarikçi, geliştirici olacaktı. İzmir'den Eskişehir'e, Ankara'dan Kayseri'ye kadar onlarca Türk firması F-35'in yüzlerce parçasını üretmeye başladı. Gövde elemanlarından iniş takımlarına, yazılım destek sistemlerinden motor bileşenlerine kadar. Türkiye, projenin en kritik ülkelerinden biriydi anlayacağınız. İlk etapta 100 adet F-35A siparişi verildi. Türkiye için üretilen ilk iki uçak 2018'de fabrikadan çıktı ve kağıt üzerinde Türkiye'ye teslim edildi. Ancak teslim edilen uçaklar ABD'de kalacak, pilot eğitimleri de orada yapılacaktı. Ama işler değişti.
Hikaye belki de kimsenin beklemediği bir yola evrildi. 2017'de Ankara uzun görüşmelerin ardından Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar verdi. Bunun ardından Türkiye'nin müttefikleri çok sert bir tutum içine girdi. ABD açısından bu durum kabul edilemezdi. Çünkü Ankara F-35'lerle S-400'lere aynı anda sahip olacak, belki de bunları ortak tatbikatlarda kullanacaktı. ABD'nin iddiasına göre böyle bir durumda F-35'in çok gizli kalması gereken radar izleri Rus tarafının eline geçecekti. Gerilim kartopu gibi giderek büyüdü. Karşılıklı tartışmalar, daha sert açıklamalar ve politik açıdan arada oluşan bir uçurum. Takvimler 2019 Temmuz'unu gösterdiğinde ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını resmen duyurdu. Burada bir noktayı hatırlatıp öyle devam edelim. Aynı ABD S-300 sistemi bulunan Yunanistan'a F-35 satışını onayladı. Hatta Rus savunma sistemlerinin bulunduğu Güney Kıbrıs'ta düzenlenen tatbikatlara bizzat F-35 de katıldı. ABD'nin kaygısı F-35'in gizli teknolojisi değil, farklı şeylerde anlayacağınız. Günün sonunda Türkiye'nin parasını dahi ödediği F-35'ler teslim edilmedi. Üretimde yer alan Türk firmaların üretim anlaşmaları iptal edildi. Türkiye için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağı ABD'de hangarda bekletiliyor. Son dönemde hem parası ödenen F-35'ler hem de yeni uçak siparişi ve ortak üretim için ABD'ye yeniden teklif ediletildi. Ama Türkiye F-35'leri alabilecek ve yeniden ortaklık programına dönebilecek mi? Bunu zaman gösterecek. F-35 hikayesi aslında bir sonu değil, dönüşümü işaret ediyordu. Türkiye artık dışa bağımlı olmaktan kaçınmaya çalışıyor, kendi sistemlerini üretmek istiyordu. F-35'ten çıkarılan Türkiye bu krizi fırsata çevirmek için yerli projelere hız verdi. Milli Muharip Uçak Kaan'ın doğumu bu süreçte ivme kazandı. Tİ, Aselsan, TUSAŞ gibi şirketler motor, radar, yazılım ve tasarım alanında daha güçlü işbirliklerine yöneldi. TFX ile başlayan süreç Kaan olarak devam edecekti. Türk havacılığının geleceği denince akla ilk gelen sistemlerden biri artık Kaan. Türkiye'nin kendi savaş uçağının yapabilmesine yönelik fikirler 2010'da daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. O yılki Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde F-16'ların yerini alabilecek modern ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun bir muharip uçağı tasarlanarak prototiplerin üretilmesine karar alındı. Projenin resmi başlangıcı 2018'de gerçekleşti. Kaan, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleriyle tam bir savaşçı rolünde karşımıza çıkıyor. 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, arttırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojik özelliklere sahip. TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 günü Ankara'da gerçekleştirmişti. Şu ana kadar 2 test uçuşu başarıyla tamamlandı. Şimdi 3. uçuşuna hazırlanıyor. Sıra diğer testler, entegrasyonlar ve nihayetinde seri üretimde. TUSAŞ Kaan'dan tam 6 prototip üretecek. Hava kuvvetlerine en hızlı şekilde teslim edilmesi için bu yola girildi. Teslimatlarsa bir aksilik olmazsa 2028 yılında gerçekleştirilecek. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye 5. nesil muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında kabul ediliyor. Kaan sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyenin de sembolü. Ancak ortada bir gerçek var. Türkiye Kaan gelene kadar savaş uçağı envanterini diri tutmak zorunda. Çünkü Yunanistan'ın devamlı modern savaş uçakları, özellikle de F-35 alacak olması Türkiye'yi bir nebze geri itti. Hızlı bir arayışa giren Ankara bir zamanlar gelin bizimle ortak olun, birlikte üretelim teklifinde bulunan Eurofighter için Avrupa'nın kapısını çaldı. Bunu kısaca hatırlatalım. 2000'lerin başında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konsorsiyumu, yani İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya Eurofighter'ı Yunanistan'a pazarlamak istedi. Yunanistan'dan istediğini bulamayan konsorsiyum rotayı Türkiye'ye çevirdi. Konsorsiyum Türkiye'ye 3 ana hat üzerinden dönemin en gelişmiş modelini teklif etti. İlk teklifte 40 uçaklık alım için montaj ve kısıtlı yerli üretim vardı. İkinci teklifte 80 uçaklık sipariş için kapsamlı sanayi katılımı, ortak üretim ve bir kısım kod paylaşımı bulunuyordu. Üçüncü ve son teklif ise 120 ve üzeri sipariş için
tam kaynak kodu paylaşımı ve kapsamlı teknoloji transferi vardı. Son teklifte Türkiye'nin konsorsiyum ortağı olması da dahildi. Türkiye konsorsiyum ortağı olduğu için uçağın geliştirme ve üretim süreçlerinden de yararlanmış olacaktı. Haliyle Ankara uçağı kendi geliştirdiği her türlü füze ve bombayı entegre edebilecekti. Ulusal menfaatler doğrultusuna her zaman kullanma etkisine sahip olacaktı. Ama Türkiye'nin kararı F-35'ten yanaydı. F-35'e ortak olup son nesil savaş uçağı ile hava kuvvetlerimizi yenilemek o dönem en cazip gelen fikirdi. Günümüze geri dönelim. Türkiye açığı kapatmak için Eurofighter savaş uçağı için talepte bulundu. Üretici ülkelerden biri olan Almanya her aşamada Türkiye'ye zorluk çıkarıp önüne set koydu. Sonrasında yumuşama dönemi olsa da Almanya'nın tutumunu net olarak anlayabilmiş değiliz. Konsorsiyumun diğer ülkeleri İngiltere, İspanya ve İtalya satışı onaylıyor. İngiltere satış konusunda Türkiye ile birebir temas kuran ülke. Fiyat teklifini bize onlar iletti. Türkiye ise fiyat teklifini değerlendirip kendisine uygun olan biçimiyle geri teklif gönderdi. Süreç halen devam ediyor. Net bir şey söylemek zor. Ancak ilerleyen günlerde herhangi bir aksilik olmazsa satışın gerçekleşebilmesi yüksek ihtimal gibi duruyor. Eurofighter'lardan toplamda 40 tane sipariş edilmesi bekleniyor. Bu uçaklardaki AESA radarı dünyanın en gelişmiş radar sistemlerinden biri. Eğer satın alma süreci gerçekleşirse Türk Hava Kuvvetleri'nde ilk defa AESA radarlı bir savaş uçağı olacak. Kaan'ın gölgesinde kalmadan sessizce ama kararlılıkla yükselen bir başka yıldıza geçelim. Hürjet. TUSAŞ'ın geliştirdiği ilk jet eğitim ve hafif muharip uçağı olan Hürjet hem Türk pilotlarının jet geçiş eğitiminde hem de hafif saldırı görevlerinde kritik rol oynayacak. Şu ana kadar 200'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Testler olumlu seyrediyor. İlerleyen yıllarda Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim altyapısında başrolü alması bekleniyor. Hürjet neden önemli? Kısaca bahsedelim. Türk Hava Kuvvetleri'nin eskiyen eğitim uçağı filosu Hürjet'le yenilenecek. Ayrıca bu sadece eğitimde kullanılacak bir platform değil. Aynı zamanda hafif taarruz uçağı. Silahlı versiyonunun da gelecekte F-16'ların yükünü hafifletmesi bekleniyor. Hürjet o kadar sağlam bir şekilde ilerliyor ki daha Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeden yurt dışından talep gördü bile. İspanya ile bu konuda ön mutabakat zaptı imzalandı. İlerleyen süreçte resmi imzaların atılmasıyla Türkiye kendi uçağını üretebilen bir NATO ülkesine uçak satmış olacak. Bu da hem NATO hem de Avrupa açısından ihracat kapısı. Hep insanlı sistemlerle ilgili gelişmeleri aktardık. İnsansız hava aracı platformdan bahsetmemek olmaz. Dünya değişiyor. Teknoloji geliştikçe savaş doktrinleri de dönüşüyor. Hava kuvvetleri artık sadece pilotlarla değil, algoritmalarla, yapay zekalarla ve insansız sistemlerle şekilleniyor. Türkiye'de bu dönüşüm merkezinde yer alıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ndeki en stratejik dönüşümlerden biri insansız hava araçları konusunda gerçekleşti. Bu alanda sadece kullanıcı değil, aynı zamanda küresel bir üretici haline gelen Türkiye artık sahada oyun kurucu konumunda. Dünya İHA pazarının %65'ine Türkiye hakim. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, Türk savunma tarihinde bir dönüm noktası. Harp sahasında gösterdiği başarıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Suriye, Libya, Karadağ ve daha birçok çatışma bölgesinde belirleyici bir rol oynadı. Hafif, etkili, dayanıklı. Ayrıca muadillerine göre de daha ucuz. Türk Silahlı Kuvvetleri için TB2 bir keşif aracı olmanın ötesinde. Artık bir taktik silah platformu. Yapay zeka ile donatılması onu bir adım öne çıkarıyor. 30'dan fazla ülke ihracatı gerçekleşti ve devam eden potansiyel alıcıları da mevcut. TB2'nin devamı niteliğindeki Bayraktar TB3 kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. Özellikle TCG Anadolu gibi gemilerde kullanılmak üzere geliştirilen TB3 deniz hava entegrasyonunda kritik bir rol oynayacak. Kendi sınıfında dünyanın ilklerinden biri. Taşıdığı silah ve mühimmat sistemleriyle caydırıcı güç olacak. Geçelim Gökvatan'ın bir diğer yakışıklısına. Anka 3 jet motorlu yapısıyla Türkiye'nin insansız savaş uçağı vizyonunu temsil ediyor. Yüksek hız, düşük radar izi ve gelişmiş taşıma kapasitesi akla gelen ilk özellikleri. Keşif, gözetleme ve istihbarat toplaması, milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava mühimmatları ile de düşman helikopter, uçak ve İHA'larını avlaması, düşük radar iziyle düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi Anka 3'ten sorulacak. İnsansız hava araçlarının yükselmesiyle dünya artık insansız savaş uçakları projelerine de yoğunlaşmaya başladı. Ülkeler bir projelerini açıklamaya, prototiplerini sergilemeye başladı bile. Türkiye'de bundan geri kalmadı. Türk Hava Gücü'nün devrim niteliğindeki bir başka adım
tasarımı Kızıl Elma. Jet motorlu, yüksek manevra yeteneğine sahip. Yapay zeka destekli insansız hava uçağı Kızıl Elma sadece bir İHA değil, insansız muharip uçak sınıfında Türkiye'yi dünya sahnesine çıkaran eşsiz bir platform. TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabileceği konuşulan bu uçak, gelecekte insanlı ve insansız unsurların birlikte görev yaptığı sürü savaş konseptlerinin merkezlerinde yer alacak. Beklentilere göre 2034 yılına gelindiğinde Türk Hava Kuvvetleri çok önemli bir dönüşüm sürecini geride bırakmış olacak. Eskiyen sistemler yerini yenilerine bırakırken hem milli projeler hem de olası uluslararası anlaşmalarla satın alacak platformlarla hava gücünde yeni bir dönem başlayacak. Bu beklentileri sayılara döken bazı kuruluşlar da var. Kaldı ki tüm bu bilgilerin açık kaynaklara dayandığını ve kesinlikle net olmadığını da belirtelim. Okuduğumuz kimi raporlara göre Ankara evdeki hesabı çarşıya uydurabilirse çok zengin bir hava platformu envanterine sahip olacak. İlk olarak F-4 Phantom savaş uçaklarının artık emekliye ayrılması bekleniyor. F-16 filosu ise modernizasyonla birlikte hizmete devam edecek. Özellikle Blok 70 seviyesine yükseltilen uçaklar 2050'ye kadar görevde kalacak. Bu versiyondan toplamda 119 adet bulunması öngörülüyor. Günün sonunda F-16'lar vurucu gücün temel taşlarından biri olmaya devam edecek. İlerleyen yıllarda siyasi ve askeri koşullar uygun hale gelirse 20'den fazla F-35'in envantere katılması ihtimal dahilinde. Bunun yanında eğer planlanan anlaşmalar sonuçlanırsa Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağına sahip olması da bekleniyor. Bu gelişme hava üstünlüğü görevlileri açısından önemli bir adım olacak. Ancak Türk Hava Kuvvetleri'nin gerçek geleceğini şekillendiren asıl unsur yerli uçak projeleri olacak. En önemli yerli platformdan biri olan Milli Muharip Uçak Kaan. 100'den fazla Kaan'ın Türk semalarında görev yapması bekleniyor. Hürjet hem jet eğitim hem de hafif taarruz uçağı olarak en az 50 adet üretilecek. Geleceğin savaş uçağı Kızıl Elma'dan hedef 30'dan fazla. Hayalet uçak Anka 3'ten ise 20'den fazla olması muhtemel. Gelelim Akıncı ve Bayraktar TB2'ye. Bu sistemler Türk Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak görev yapıyor. Akıncı ağır sınıf taarruz İHA kategorisinde önemli bir yer tutuyor. Geniş mühimmat yelpazesi ve yüksek irtifa, uzun süre havada kalma kabiliyetiyle 30'dan fazla Akıncı'nın görevde olması öngörülüyor. Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllardır kullandığı, sahada kendini defalarca kanıtlamış bir taktik insansız hava aracı. 2034 yılı itibariyle 300'den fazla TB2'nin hizmette olması bekleniyor. Bayraktar TB3, özellikle deniz platformlarına kalkış ve iniş yapabilecek şekilde tasarlanmış ilk Türk İHA'sı. TCG Anadolu gibi amfibi hücum gemileriyle entegre çalışacak bu sistemden 100'den fazla sayıda sipariş edileceği konuşuluyor. Bu konudaki bilgimizi daha da derinleştirmek için savunma teknolojileri uzmanı, Bilis Teknoloji Genel Müdürü Kadir Doğan ile görüştük. 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye işte F-16 ve F-4'lere mahkum olmuş bir ülkeyken, özellikle savaş uçakları adına söylüyorum. Şimdi işte çeşitli yerli hava araçlarıyla hem insanlı hem insansız sistemlerle donatılmış. Bunların içerisinde de çeşitli faydalı yükleri, ki bunlar çok kritik faydalı yükler, işte radar gibi, elektrooptik sistemler gibi, görev kontrol bilgisayarları gibi, bunların da yerli sistemlerle üretildiği bir noktaya geldik. Şimdi bunlar tek başına Türkiye'nin hayalleri ve idealleri için yeterli mi? Kısmen. Bu sebepledir ki Türkiye zaten şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile aynı anda hem F-35 programına tekrar geri dönmek, yani F-35'leri verdiğimiz, parasını hak ettiğimiz ürünleri geri almak, hem de aynı zamanda F-16'ların modernizasyonu için görüşüyor. İlk başta tabii F-16 modernizasyonu başladı ama muhtemelen F-35 programına dahil olmamız durumu gerçekleşirse F-16'lar yerine F-35'lere yönelilecektir. Buna bir alternatif olarak da Eurofighter var. Burada da tabii İngiltere ile Türkiye'nin yine çok iyi ilişkileri var. Bir önceki Almanya hükümeti bu Eurofighter bir ortaklı program olduğu için, yani işte içerisinde Almanya var, işte ne bileyim İngiltere var, Fransa'nın belli bir işte söz hakkı var içerisinde, işte İspanya'nın belli bir söz hakkı var. Yani bu ülkelerin içerisinde bulunduğu bir konsorsiyum olarak olduğu için, özellikle Almanya'nın ve İngiltere'nin, o yüzden orada bir geçmişteki Alman hükümeti belli bir sorun çıkarıyordu buna. Şu anda onlar da Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını gördüğü için biraz daha sıcak yaklaşıyorlar. Ama bana kalırsa Türkiye'nin birinci önceliği her zaman F-35. Daha yeni bir uçak, daha kabiliyetli bir uçak. Belli bir miktar parasını verdiğimiz, pilotlarımızı eğittiğimiz, altyapımız, bakım altyapımız olan bir program. O yüzden Türkiye için çok da faydalı bir durum olacaktır. Ve biz bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde 2030'lu yıllara geldiğimiz zaman ne hayal ediyoruz derseniz, bir anda işte belli miktarlarda F-35, önemli miktarlarda Kaan, F-16, yine özgür modernizasyonuyla işte yerlileştirilmiş yerli F-16 diyelim. Bununla birlikte Hürjet, Hürkuş, çeşitli hava
hava araçları, işte mesela Kızıl Elma, işte Anka-3 ve bu sistemlerin hepsinin içerisinde yer alan hem faydalı yüklerini hem de aynı zamanda işte çeşitli radar, ne bileyim silah sistemleri, bunların hepsinin yerli imkanlarla geliştirildiği bir aslında kendine has müesses bir yapı kurulması. Bu bizim 2030'lu yıllara geldiğimizde yaklaşık 4-5 yıl içerisinde göreceğimiz Türk Hava Kuvvetleri'nin genel şemasını oluşturuyor. Bu kadar fazla uçak olması bir zenginlik midir, kaos mu yaratır diye sorarsanız da kesinlikle zenginliktir. Çünkü şimdi kaos olması demek şu demek: eğer siz bir NATO üyesi ülkeyseniz ve içerisinde işte Çin'e ait, Rusya'ya ait veya işte NATO üyesi dışındaki ülkelere ait ürünler varsa veya NATO üyesi ülkesi olmanıza da gerek yok. Mesela işte Mısır gibi ülkeler veya işte Pakistan, Hindistan, bu gibi ülkelerde hem Rus sistemleri hem NATO sistemleri var. Bunlar birbirinin çok zıt sistemler. Teknik altyapı bakımından, uçağın işte uçuran pilotun aldığı eğitimden tutun da bakım onarım hangarlarına, entegre lojistik desteğine, bunların işte ne bileyim güncellemelerine, operasyonel kullanımlarına kadar çok farklı şeyler ve sizin farklı yatırımlar yapmanız gerekiyor. Yani sizin gidip F-35 için kullanacağınız entegre lojistik destek hattınızla veya işte oradaki operasyonel yapınızla örneğin J-20 için J-20'sini kullanacağınız yapı bir değil. Hani onu uçuran pilot bunu uçurur diye bir şey de yok. Hani bambaşka şeyler birbirine. O yüzden hani eğer Türkiye NATO sistemleri veya kendi öz sistemleri dışında Rus, Çin sistemlerine yönelmiş olsaydı evet bir kaos yaratma tehlikesi vardı. Veya en azından şöyle söyleyeyim, kaostan ziyade bir zorluk çıkarma tehlikesi vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye zaten bu sistemlerin hepsine çok ciddi oranda entegre. O yüzden bu Türkiye açısından çok ciddi bir zenginliktir. Ki bunun önemli bir kısmında da Türkiye'nin kendi öz imkanlarıyla karşılaması bunu çok daha kıymetli bir hale getiriyor diye özetleyebiliriz. Elbette satın alınacak platformlar da çok değerli. Ancak Kaan, Hürjet, Kızıl Elma, Anka-3, Akıncı, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 gibi sistemlerin birlikte uçabileceği günlerin hayalini kurmak bile bizleri heyecanlandırıyor. Ama az önce de belirttiğimiz gibi bu kesinlikle hızlı ve kolay bir yol değil. Çünkü geliştirilen her sistem, test edilen her platform, yapılan her uçuş aslında sadece bir teknoloji değil, aslında bir egemenlik göstergesi. Türkiye'nin yakın ve orta vadede hava kuvvetlerini nasıl şekillendireceği sorusuna dilimiz döndüğünce yanıt vermeye çalıştık. Sizler neler düşünüyorsunuz? Türk Hava Kuvvetleri envanterini görmek için sabırsızlandığınız uçak hangisi? Karar verici olsaydınız nasıl bir envanter yapardınız? Cevaplarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.